start right away. Oturursanız şarkıdan başlayacağız. Çünkü zaman önemli. Zaman hakkında konuşuyoruz biliyorsunuz. Zaman iyi kullanılır. This session will be from 2 o'clock until 3:15. Each speaker will have 20 minutes for their presentation, and there will be also 15 minutes for discussion in the end. 3 konuşmacımız var. Her biri 20'şer dakika konuşacak ve 3'e kadar inşallah devam edecek. 3'ten de 15'e kadar soru cevap kısmı var. Dolayısıyla ben tanıtmak istemiyorum çünkü ama kısaca söyleyeyim. En başta oturan Profesör David Gowan, Edmonton'dan, Alberta Üniversitesi'nden. Kendisi ilahiyatçı, felsefeci. Uzun yıllar orada bir merkezinde müdür. Aynı zamanda Ronin Center diye meşhur bir merkezin müdürü. Yanımda hemen oturan Profesör Doktor Muhammed Nurmakvan. O da benim çok eski bir dostum. Malezya'da enstitü müdürü. Kendisi İslam eğitiminde uzman. Doktorası Chicago'da. Efendim. Solumda oturan Fadi Bey doktora adayı, doktor diyelim. Kendisi İstanbul'dan ama aslen Palestine, Filistinli. Kendisi aynı zamanda Medeniyetinde Araştırma Enstitüsü'nde, Medeniyetinde İttifak Enstitüsü'nde doktora öğrencisi. After this introduction, I would like to ask the first speaker, Professor Muhammed Nur Dawood, to make the presentation. Please, Ustaz, go ahead. Açalım lütfen. Kapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I have submitted a full paper to the organizers. So due to time limitation, I will quickly chop up my paper and try to finish in 20 minutes. Ama ben metnimin hepsini sizlere sunmayacağım. Sadece bir özetini sunmaya çalışacağım. The timelessness of Prophet Muhammad and the definitive nature of Islamic civilization. If the modern Western civilization is generally characterized as an industrial technological civilization, and the modern Chinese civilization seeks to become the first ecological civilization, this article argues that Islamic civilization was and should always be a spiritual and moral ethical one. This is organically linked to the most basic raison d'etre of human destiny and the role of the prophets in Islam. Human beings and jinns are created to worship the one true God, and the former are to be his vicegerents on earth. But Prophet Muhammad himself was raised to perfect human ethical conduct. The most perfect fulfillment of this dual role of a worshipper and vicegerent, and the perfect interpreter and exemplar of Islamic spiritual and ethical moral conduct is certainly the Prophet Muhammad, peace be upon him. He is a man who is an exalted character and a standard for mankind, and a perfect exemplar. God and his angels and all believers honor him as the greatest man. In the hereafter, God will grant him the lauded station. Thus, he is truly the representative and the human model of Islamic civilization. This was how he understood himself, and this was how his generation of Muslims did, as well as generations that came after him. Müslümanlar da kendisini öyle algılamıştır ve ondan For the sonraki Muslims, gelenler de the Prophet transcends kendisini both kabul etmiştir. physical space and is therefore timeless, transcending history. Hem de manevi olarak tarih boyunca It is a huge loss for Muslims and for others to look at the Prophet from a narrow prism of scientific method, thereby rejecting many reports about him that came from long chains of individuals of non-intellectual and moral integrity, especially when these reports have been accepted by the established methods of hadith verification. Furthermore, some of these hadiths or reports help to provide a more profound explanation of certain aspects mentioned briefly in the Quran and the Sunnah, while others are not opposed to them both.
know to sound reason and valid experience. To reject the numerous reports of the privileges unique to the Prophet Muhammad as compared to earlier prophets and of his miracles, and to limit the latter only to the Quran as his greatest and most lasting miracle, would deprive us from understanding the possible epistemological and spiritual factors that contribute to the rise of what the Quran affirms as the best group ever raised for mankind. Kendisinin insan olduğu için iyi bir örnek teşkil ettiğini göstermek. The traditional position which has shaped Islamic civilization, that while the Quran is the greatest and most lasting miracle, Prophet Muhammad was granted by God many special privileges and other miracles beside the Quran, which befit his role and that of his community. Miracles are not mere proofs of the Prophet as divine representatives to convince unbelievers, but also as divine favors to his prophets and their followers, especially in times of great difficulty, crisis, and confusion. This is especially true in the case of Prophet Muhammad. The message of the Prophet, in his words, actions, and silence, was intended to touch the minds and hearts of all in different degrees, not only those who are thought to possess sophisticated minds of scholars and thinkers. The miracles of the Prophet other than the Quran, which are denied by modernists, played a significant role among many of those in the earlier generation of Muslims, because these events provided certainty, not merely at cognitive level, ilmul yaqin, but the level of sight, ainul yaqin, and experience, haqqul yaqin. They saw and experienced the effects of these miracles or divine favors involving the Prophet. Perhaps this contributed significantly to their remarkable spiritual and ethical integrity. The timelessness of Prophet Muhammad as created being starts, according to established reports, with his spirit, which was alive with Allah 2,000 years before Adam was created. And he was a prophet when Adam, the first man, was checked to be created between water and clay, being the first messenger created and the last to be sent. Adam himself knew about Muhammad when he was in heaven. Adam saw the name of Muhammad written in every place in heaven, that there is no God except Allah, and Muhammad is a messenger of Allah, which made Adam realize that Muhammad is the most honored of creatures in the sight of Allah. The Prophet is regarded as the best of all creation. He is the most exalted among the prophets. He is the Lord of the son of Adam and his community, as the best race among mankind. In the hereafter, Adam and everyone after him will be under the banner of Muhammad. The Prophet's lofty stature and his timelessness were deeply understood by his companions and later Muslims. Some of the Prophet's many privileges, of which God has informed him, have been reported by many traditions. The experience of Isra and Mi'raj is one of the greatest evidences for the space-time transcendence of the Prophet. Abdul Rahman and Hussein Haidar both describe this experience of the Mi'raj involved expansion of the Prophet's self, by which he enveloped all reality and which was total in its comprehensive suite and grasped the unity of being in all its totality. Muhammad Iqbal's insight on the Prophet's decision to return to Makkah after Mi'raj to insert himself into the sweep of time with a view to control the forces of history and thereby to create a fresh world of ideals after enjoying such glorious spiritual experience separates him from the other mystics. The seal of prophecy was located between his shoulders, which was foretold by earlier prophets to their followers. Hence, his arrival in history was much anticipated. The timelessness of Muhammad extends beyond the life of this world into the hereafter. Martin Lynch summarizes the continual beneficial role that the Prophet plays even after his earthly sojourn. Having delivered his message in this world, Martin Lynch says, the Prophet had gone to fulfill it in the hereafter. In the next world, God will cause him to return the greetings of his community to him, and their blessings for him were conveyed to him. And on the day of judgment,
the Prophet will be the first for whom the earth will open itself and the first to intercede for his community. Devam etmiştir ve toplumda da bu algı süre gelmiştir. In the context of Muhammad's the seal of prophethood carries the necessary logic that he must succeed in communicating his message, embodying it in his actions and non-actions, and in creating a spiritual, ethical, moral society. If he were to fail in any of his categories, God would need to send another prophet to complete his task. This is observed by the late Prophet Rahman. Iqbal's keen observation hits the mark when he said that in Islam, prophecy, which includes the spiritual, ethical, and social principles and contents, and the sources and method of knowing, reaches its perfection in discovering the need of its own abolition. The exemplary virtues of the Sahaba, of the generation of Muslims, are made possible by the correct attitude and understanding regarding the timelessness of the Prophet and his unique role in human history. The companions firmly understood that they were witnessing the timelessness of the Prophet in the temporal and were experiencing the unfolding of the eternal in the world of time, according to Sayyid Usinas. The timelessness of Prophet Muhammad in Islamic civilization is because, in the words of Arakas, he represents the finality and perfection of being in man. He is the perfect model for every Muslim male and female, adolescents, middle-aged, and old, such that Muslims neither suffer the crisis of identity nor the fruitless and tragic search for separate meaning and destiny. Kadere sahip olan insanlarda bile bu örnek geçerlidir. Hazreti Muhammed'in teşkil ettiği örnek geçerlidir. The golden age of Islam, which reflects the true spirit and character of man, according to Islam, is defined and measured by the spiritual and ethical standards and criteria set by the Prophet and the early Muslim generation. Therefore, the age of the Prophet is truly the golden age of Islam. The criteria and standards of spiritual and ethical moral excellence have been finalized. The perfection of human virtues has been achieved by the Prophet, and an exemplary model has been established for all time. Most, if not all, of the past great achievements of the Islamic civilization, whether in restoring and improving the works of earlier civilizations, or in creating original works in various scientific, artistic, medical and technological fields, have been surpassed by contributions from other nations and civilizations, especially that of the modern West. But the achievements in the spiritual, moral and ethical aspects that were achieved by the Prophet and his companions remain the highest watermark in human history. Islamic civilization is not just an ethical moral civilization, because ethics and morality, as in the case of the ancient Greeks and the modern secular West, can be derived from secular reason and social democratic convention. In my opinion, modern ethical projects such as global ethics seem to be based on the secular conception. So the United Nations Declaration of Human Rights, all of which do not reject sacred and religious foundations as long as they do not contradict the secular, philosophical and ethical framework. Since the basis of the civilization of Islam are the sacred texts of the Quran and the Sunnah of the Prophet, and every serious action and intention carries a religious virtue, fadilah, it can therefore, Islamic civilization can therefore be called a virtuous civilization. Al-Hadarah al-Fadilah. The Prophet did successfully establish strong foundation for such civilization. I put a note there that Al-Hadarah al-Fadilah is different from Al-Madan al-Fadilah of that Al-Farabi. Three more minutes. 3 dakikam How daha much var. can you do in 3 more minutes? 3 dakikada neler anlatabilirim sizlere bir bakayım. Conclusion. O zaman sonucu If the aktarayım. Muslim Eğer civilization were to have a true and positive future in human history, insan tarihi it must return to the very center of its ontological and theological destiny, kendisi
teknolojik ve without ontolojik denying the merkezi possible contributions that Muslims can still make görüyoruz. in the scientific, artistic and technical Bilimsel, field. sanat ve Contemporary teknolojik Muslims alandaki must katkıları become veritable witnesses to the modern spiritual and moral ethical condition of mankind. To achieve that, they must return to the spiritual and ethical moral virtues and principles of the Prophetic age. The re-rising of Muslim thought and practice refers to the collective striving towards realization of the moral ethical quality of social perfection achieved during the age of the Holy Prophet, which created it under divine guidance. Thank you very much. What can I say? This is the greatest example for timing and Ne punctuality. söyleyebilirim ki zamanlama açısından Teşekkür harika bir ediyoruz örnekti. Çok da gittiniz. Profesör Doktor Han'a bu sunum için. Tabii sunumların biz tam metnini alacağız, yayınlayacağız. Onun için kusura bakmayın. Yayınlandığı zaman inşallah detaylı görürsünüz. Since we will publish all the papers in the end, the audience who missed will be able to read and follow. And maybe they may send some questions remarks later. And the second distinguished speaker is Professor David Gowan. He will make a presentation from a Christian perspective. I guess that is the flavor of this academic, scientific panel. David Gowan'ın yaklaşımı Hristiyan açısından, dünya açısından olacak. Tabii the time of the kingdom, yani bu ilahi zaman kavramı. Yes, Professor Gowan, go ahead. Thank you. Assalamu alaikum. Çok teşekkürler. Selamünaleyküm. It's lovely to see all of you. It's always such a Sizi pleasure görmek gerçekten çok güzel burada. to be in Turkey and here in Türkiye'de olmayı Konya. her zaman çok seviyorum. I accepted the invitation of Bilal Abi because I wanted to have a conversation with Rumi Çünkü aslında Mevlana'yla, about what I have to say. Rumi'yle sohbet etmek istiyorum. And I understand that he is here. Ve burada olduğunu da in you. görüyorum. Çünkü So Rumi I hepinizin hope that içerisinde, what I lay out here, there will be an Umuyorum opportunity ki burada for size us to söylediklerim bize talk bir together fırsat either after yaratacak this session or ve at some birlikte point. konuşacağız. Belki de bu oturumdan sonra birlikte tartışacağız. Time for so many people Zaman is a aslında kind of birçok kişi için existential matter. varoluşsal bir We are kavram. born, we are fragile, Doğuyoruz, doğduğumuzda we may be çok sick, kırılganız, our joys may vanish, hastalanabiliriz, mutluluğumuz and we gidebilir, come mutsuz to the end of our olabiliriz life. ve hayatımızın sonuna gelebiliriz. One of the great English poets captures this İngiliz matter. şair bu konudan Let me give bize it to you. bahsetmiş. Şimdi ondan bir alıntı yapacağım. Lucky the lark Tarla at kuşu morning, sabahları çok for it şanslıdır. cannot hear Çünkü the hunter's avcıların uyanan waking thought. düşüncelerini duyamaz. But what shall Peki, man, what shall woman ezbere do, melodiler who fısıldayabilen knows to the bar insanlar when ama death öte yandan shall da cut him en short? son engeli bilen insanlar ne yapmalı? What Çünkü shall he ölüm do onların yolunu kesecektir. to O zaman protect himself insanoğlu kendini from his knowledge? bilgisine karşı korumak için ne yapmalıdır? So the tradition that I stand in, Yani the Eastern aslında Christian bizim tradition, dayandığımız gelenek, for which this Hristiyanlık part of the geleneği, world was dünyanın bu part where kısmında it flourished and gave us some aslında of its best çok thinking. fazla yer almıyor In şu an. that tradition, Buradan doğdu diyebiliriz. the question of Buradan human doğdu mortality, diyebiliriz. the İnsanlığın question of ölümlü time olma and sorunu, of death zaman ya is da actually ölüm central. söz konusu olduğunda bu It çok is central merkezi bir because it şey. is seen Neden merkezi? as a deep human preoccupation Çünkü çok that derin bir needs to be şekilde healed. bizi bu konular meşgul ediyor ve bu konudaki yaralarımızı It iyileştirmemiz needs to be gerekiyor. healed because if you Bu are yaralar neden afraid iyileştirilmeli? Çünkü of the end of time, zamanın sonundan you will korkuyorsanız not be awake hiçbir to zaman the presence of God in your Tanrı'nın lifetime. varlığıyla ilgili uyanamayacaksınız hayatınız boyunca. So in my tradition Ve of the benim Eastern Christian geldiğim gelenek yani Church, Doğu Hristiyan Kilisesi the geleneğine eternal gelirsek does not come at the end of time.
ebedi zamanın Rather, sonunda gelen bir şey time değildir is ya da within ebediyet. Çünkü the zaman eternal. ebediyetin For if içerisindedir. the eternal was to come at the end of time, Çünkü eğer the ebediyet eternal would zamanın be sonunda defined by gelecek time. olsaydı biz And that, ebediyeti of course, is an zamanla absurdity. tanımlardık. Bu da başlı başına bir zıtlık demek olacaktı. We have a problem Burada bir as sorunumuz human beings. var. İnsanlık olarak bir sorun yaşıyoruz. We have these two extraordinary gifts Çünkü bizim of elimizde our mind. iki tane çok önemli Other gifts as well, but bahşedilmiş şey var. you know, Tabii you and birincisi I aklımız. have memory. Hepimizin hafızası You and I var. have imagination. Hepimizin hayal gücü var. These are wonderful gifts from God. Bunlar Tanrı'nın bize bahşettiği harika But each of them hediyeler. is a kind of Achilles heel. Ama aynı zamanda Each of them ikisi carries de bize within it sorun yaratabiliyor. Çünkü a danger. hepsinin içerisinde, ikisinin de içerisinde bir tehlike var. Hepsinin bir aşil tendonu Because var. we remember. Because we Çünkü remember. hatırlıyoruz. We can remember sorrow. Çünkü üzüntüyü We de can remember hatırlayabiliriz. dis-ease. Çünkü We can remember rahatlığımızı da alienation. hatırlayabiliriz ya da We can yabancılaşmayı da remember hatırlayabiliriz. defeat. Ölümü de hatırlayabiliriz, yenilgiyi de We hatırlayabiliriz. can also remember the great times. Aynı zamanda çok We can güzel remember zamanları our da past hatırlayabiliriz. glory. Eski zamanlarda yaşadığımız o ihtişamlı günleri de So memory hatırlayabiliriz. is a gift from God, Dolayısıyla but we belleğimiz can yani turn hafızamız it into Tanrı'nın nostalgia bize bahşettiği bir for what no ödül. longer Ama biz is. onu artık bir nostalji haline getirmişizdir. Ve nostalji de artık We hayatımızda have this olmayan other bir great şeydir. gift Peki bize called the bahşedilen human diğer imagination. ödül ne? Hayal gücü. It is a İnsan onu wonderful hayal gift from edebiliyor. God. Tanrı'nın bize bahşettiği It has given büyük us ödüllerden so much. biri ve çok fazla hayal But because gücümüz we have var. imagination, Ama hayal gücümüz olduğu için we can engage in fantasy about what ought to be. hayaller kurabiliyoruz. We Yani can actually ne build whole olması civilizations gerektiğiyle on that. ilgili. Hatta bunun üzerine And at least in my medeniyetler inşa lifetime, I've ediyoruz. seen one of Ne those olması tumble. gerek diye düşünüyoruz. Hatta ben The bunlardan utopian dream birinin of Karl yıkıldığını Marx gördüm mesela. and Karl that great Marx'ın experiment ütopyası in the Soviet yıkılmıştı. Union, Sovyetler Birliği'nde which came to such denendi an ve Sovyetler extraordinary Birliği'nde end. denilen şey sıra In dışı my bir tradition, in our sonla worship service, nihayet we have a buldu. line that goes, we chant it, Ve mesela put not your biz faith şöyle in diyoruz. princes, in the sons of men, Prenslere for inanmayın. their Çünkü plans will become as dust. onların planları toz olup So hayatımızdan the gidecektir. imagination gives us Yani tremendous hayal gücü opportunities, bize çok fazla fırsat but it sunar. also invites us to Ama a aynı temptation. zamanda bizi And the uyandırır temptation is to ve have a şöyle utopian bir istek uyandırır dream. içimizde. Ütopik bir hayalimiz olsun So isteriz. nostalgia Hayal gücümüz yüzünden. Yani bir and yerde utopian nostalji var. dreams, Bir what de do they do? ütopik bir hayal. Bunlar They bize ne yapar? remove Bunlar you from the sizi presence of God's world. Tanrı'nın You begin to see dünyasında var life olmaktan in the prison of uzaklaştırır. the past or Çünkü the fantasy hayatı of the future. geçmişin hapishanesi olarak ya da And gelecek those fantezisi issues in the hayali past olarak and görürsünüz. those Ve imaginings in the geçmişteki future yaşadığımız are all şeyler, born gelecekle of the ilgili temporal, kurduğumuz of the şeyler momentary. hepsi şu an yaşanır. Since in my tradition Ve we benim say geldiğim gelenekte biz şöyle that deriz. the eternal does not come Ebediyet at the end of time, zamanın but sonunda that gelmez. time is within the eternal. Zaman ebediyetin We are içerisindedir. in that way saying that all of the cosmos, Yani tüm all of the cosmos, and certainly of our tüm world, alem, kainat, dünyamız da dahil olmak üzere is part
And here we use a biblical her image, şeyin bir an parçasıdır. image from the Hebrew Bible, Burada biz bir an Bibli'yi image that my namesake, David, his görsel son, kullanırız. loved very much. And İncil'de it de is this bu idea that geçer. all of creation Ve bu fikre is in göre the presence. We yaratma use the term her the zaman presence of the kingdom şimdidedir. of God, Mesela I prefer to Tanrı'nın say- ilahiliği deriz biz buna. given where I come from. I prefer to Geldiğim say yerde de şöyle diyoruz present biz buna. in the commonwealth of Yani God. Tanrı'nın varlığındaki Time mevcudiyet creation deriz. and your Zaman ve experience and mine yaratma ve is all sizin present kafanızdaki deneyimleriniz, bunların hepsi aslında in the şu commonwealth of andadır. God. Yani Tanrı katında bunların But hepsi this şu present is andadır. not fixed. Ama şu an It is not dediğimiz some bu şey, ideal. an It dediğimiz is a bu şey dynamic process. sabit değildir. the Dinamik bir unfolding of süreçtir. Hayat her zaman And it is önümüze always yeni bir open şeyler to the sunar. Ve surprise her and zaman marvel şu of an what sürprizlere is açıktır unfolding. ve through the gelecek hand of şeylerin mucizesini her zaman So we bekleriz. hold this idea together, the Dolayısıyla idea of the elimizde presence şöyle of the bir kingdom of fikir God, the var. presence of the Tanrı'nın commonwealth of God, mevcudiyeti, with the idea that the gerçekleşiyor fullness olması of the ve commonwealth of God is Tanrı'nın unfolding in her time. yerde olması, Reminds me of zamanla my açılması, old friend mucizeleri Plato, zamanla who lived not görmemiz. far from here, Mesela across Plato the ocean. buradan çok da He used uzakta to fly yaşamıyordu F-18s diyeceğim over ama there, I think. gerçi okyanusun öbür tarafında Plato, who said, değil tabii ki. "The Plato eternal mesela şöyle is demişti. in love with the productions of time." Ebediyet Sounds like a aşktadır movie, ve a little bit. zamanın ürettiği şeylerdedir demişti. Aslında Mevlana'nın sözlerine biraz da benziyor Platon'un. So these two ways of speaking about Yani bu all iki of düşünce creation. biçimi The creation is the presence evrenin of the commonwealth of yaratıldığı God, onunla open ilgili to the bize unfolding, bilgi veriyor. dynamic Her unfolding zaman through time dinamik, of the zamanla fullness ortaya of the çıkan presence of God şeylere biz burada is the way in which atıfta bulunuyoruz. Ve bu we şekilde understand time. biz zamanı anlamış oluyoruz. And the challenge Önümüzde isn't, of course, with bir time. zorluk var. Bu It is with our mind and zamanla our ilgili heart, değil ama aklımızla and ve whether kalbimizle we ilgili are bir şey. captives Ve of bizim temporal incidents in our past, geçmişimiz in our civilization or ile culture ilgili ya or da nation's past, medeniyetimizde or in our sense of future and what ought to be, and whether we are captives of that. So the hayallerinde challenge tutsak in the olup spiritual olmamamızla disciplines ilgili of my zorluk bu önümüzde. little tradition is all about how Yani to aslında help me, hepsi how to help the human şöyle family bir for whom sorudan this is geçiyor. their Kendime nasıl set of yardımcı disciplines. olabilirim? How to help them İnsanlığa let go nasıl yardımcı olabilirim? Onların of their bırakıp nostalgia, gitmelerine, nostaljilerinden let go kurtulmalarına of their utopian dreaming, ve ütopik so that hayallerinden we can kurtulmalarına actually nasıl be yardımcı present olabilirim ki bu şekilde to what gerçekten exists, şu anda because olabiliriz, that şu anda is var olana ait the olabiliriz. commonwealth of God. Çünkü aslında Tanrı katında zaman bu demek bizim için. Thanks. Çok teşekkürler. Thank you very much, David Ali, Professor David, for this presentation. Çok teşekkürler Um, Profesör David konuşmanız in için. fact, you are early. Aslında So we gained birkaç some. dakika erken And bitirdiniz. maybe you have time for comments Belki and questions in the end. ve soru kısmında birkaç Last şey but daha not least, söylersiniz. speaker, Şimdiki Dr. Fadi konuşmacımız Zateri, Fadi Zateri. from Palestine, as I Kendisi indicated. The topic will be the Filistin'den time geliyor. as key element in establishing Islamic civilization, İslam medeniyetindeki Binabazim approach. aslında anahtar konu ve Benezim yaklaşımı. İslam medeniyetinin kurulmasında anahtar unsur zaman. Binabazim yaklaşımı. Buyurun. Teşekkürler. Herkes beni duyabiliyor değil mi?
Biz zaman kavramına baktığımız zaman aslında zaman kavramının farklı anlama şekilleri var. Hem Batı'da hem de İslam'da. İslam'ın kendi içerisinde de farklı bir anlayış var. Ben mesela Filistinli bir arkadaşımla buluşmak için bir tarih belirlediğimiz zaman onlar veya Cuma'dan sonra tekrar buluşalım diyorlar. Ama Batı medeniyetine baktığımız zaman, Almanya'daki tecrübelerime baktığımız zaman arkadaşıma sorduğumda ne zaman buluşacağız diye sorduğumda öğle yemeğinde buluşalım diyorlar. Bu da genelde saat 1 gibi oluyor. Yani aslında zamanın farklı bir şekilde algılandığını görebiliyoruz. Yani İslam'da zaman daha çok namaz vakitlerine göre belirlenirken Batı'da ise daha farklı bir şekilde belirlendiğini görebiliyoruz. Şimdi buradaki konuya baktığımız zaman benim konum minazimle ilgili olarak bilmiyorum kendisini tanıyorsunuz ama kendisiyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle kendisi Cezayir'de. Ve kendisi okula medreseye gidiyordu. Ve medreseye gittiği zaman sabah 5'te 6'da başlıyordu. Ve medreseye gittikten sonra da Fransız okuluna yani kendisi hem Batı medeniyetini hem de İslam medeniyetini gördü. O zaman komünizm vardı yani dolayısıyla hem Batı hem de Doğu'yu bir arada yani İslam medeniyetini bir arada yaşama fırsatı gördü ve zaman kavramında iki farklı bakış açısıyla inceleyebildi. Benim yazmış olduğum tebliğdeki argümanlarımdan bir tanesi bu. İslam küresel seviyede bir lider olamamasının sebebi İslam medeniyetinin zaman kavramını ciddiye almamasıyla ilgili olarak. Burada zaman kavramını biz aslında daha faal, daha olarak görmüyoruz, daha pasif olarak ele alıyoruz. Ve kitaplarında da birçok kez Abbas'ın bu konuyu ele alıyor. Burada kitaplarının bazıları, 4 tanesi aslında bu medeniyeti ele alıyor. Yani Müslüman medeniyetini alıyor ve kitaplarından bir tanesinin adı İslam medeniyetinin başarısız olma sebepleriyle ilgili. Biz medeniyet ne anlama geldiğine bakarsak Abbas'ın tarafından genelde kendisi medeniyet der, İslam medeniyeti demez mesela. Çünkü bu aslında bütün medeniyetlerin temelinde olan bir yaklaşımdır. Kendisi insan der ve maddiyat kullanmaz. Çünkü maddiyat daha çok Batı felsefesiyle alakalıdır. Eğer maddiyatı kullanırsak farklı çıkarımlarda bulunabiliriz ve sonuncusu de zaman. Dolayısıyla zaman aslında bir medeniyet oluşturmak için gerekli olan 3 unsurdan bir tanesidir. Şimdi bu üç unsurun ne olduğunu tartışacağız. Dolayısıyla genel olarak Abbas'imle ilmin bu yaklaşımıyla ilgili daha genel bir tartışma yapacağız. Daha sonradan da zaman unsurunda duracağım. Kendisi şöyle diyor. Eğer medeniyeti anlamak istiyorsak bunu 2-3 unsura bölmemiz gerekiyor. Önce insan, maddi, yani turab ve daha sonra da zaman. Ve kitaplarının çoğunda aynı fikri aslında tekrarlıyor. Bizler nasıl zaman kavramını farklı şekilde kullanırsak medeniyette bunun olgusunu, bunun önemini görebiliriz. Bunun altını çizer. Kendisi insan
Çünkü bir halife örneğini görüyoruz biz. Ve kendileri birçok öğretide bulunuyor ve bu öğretiler sayesinde birçok ülkeye, hadiseyle birçok ülkeye yayılabiliyorlar. Ve bu da burada mesela bu anlattıkları şeyde belki ikinci kusura geçebiliriz. Is the guidance in labor, and he trying to say that we have to activate the concept of capital, the money, as much as possible, so that we make the society active and the individual and collective behavior. So that way, if you are activating the capital, the money, that will make the people deliberate concept, emotions, etc. And also kavramlar talk yaratabilir about diyor. guidance in labor, which is he tried to explain how we can improve human being, the situation and creating an environment that enables the individual to earn his life. So this is about the first concept. About the second concept, which is Torah. As I said, he doesn't use capitalism, he doesn't use materialism, or Western concept of veya maddiyatçılık gibi kelimeler which kullanmıyor. is, Bunun yerine if you turap look at Arabic language, this concept is Turap, Arapça. undeveloped. So we trying to Aslında pave gelişmemiş a demek. way for the new scholar who want to elaborate in the Islamic civilization İslam to use medeniyetleri Islam or konusunda term çalışan which is from the kişilere, Arabic language and not from yeni the Western kişilere language, de because Batı they believe terminolojisini that değil, İslam medeniyetine we ait cannot terminolojileri use the Western kullanmasını istiyorum. Çünkü concept eğer to Batı understand our konseptlerini kullanarak civilization or kendi to İslam improve our medeniyetimizle civilization. ilgili Now, I gelişimi will yapamayız. elaborate diye iddia a little etmekte. bit more about the Şimdi concept of time. biraz So zaman now, kavramı üstüne when we durmak ask, istiyorum ben de. was the time also important before, like in the ancient time? Daha önceden Of eski course it zamanlarda was. saat In kaç doing diye practical sorduğumuz living zaman iki aşamalı and oluyordu. Bu philosophy bir pratik living. aşamada oluyordu ve diğeri de felsefi Everyone who aşamada has a oluyordu. farm is Pratik interested to know aşamada çoğu what is kişinin coming, what is the çiftliği season, olurdu. what Hangi is mevsim the time is bilmek coming, to know isterlerdi, if there hasat is a zamanı bilmek isterlerdi. environmental or Eğer something, so they can çevresel expect what etkisi will ne happen. olacaktı mevsimin bunu In the bilmek philosophical isterlerdi ki kendilerini we have hazırlayabilsinler. many Felsefi philosophers açıdan in the ise Greek and the ancient philosophers who ask what is the time. tarihi And felsefeciler we try to zaman understand nedir what is the diye time in sorar. this Eğer biz zamanın ne ancient or Greek civilization, anlamak we always istersek get to the eski always the same Yunan linear of medeniyetlerine understanding or bakarsak explaining the time, benzer which is şekillerde what is the time, anlaşılmaya what is the karardı, relationship between time and past, benzer şekilde past and anlaşılmaya future. çalıştığını görürüz. Is it time infinitive or not? Zaman Is sonsuz it değil time midir gibi imaginary sorular or sorulur. reality? Zaman But this is not ölçülebilir mi? my interest. Gerçek This midir is not zaman my interest gibi is sorular to görüyoruz. ask the question, Ama how ben can we burada şunu as a sormak Muslim istiyorum. Müslümanlar activate the olarak concept of time zaman so that kavramını nasıl faal hale getirebiliriz, daha aktif hale getirebiliriz? Böylece Müslüman medeniyetinin, İslam medeniyetini gelmesi gerektiği noktaya nasıl getirebiliriz bu zaman kavramını aktifleştirerek? Diğer bir nokta ise Muslim is not about concept itself. It's about zaman kendisinin passiveness of the Muslim, or that they have kavram a kind olarak of İslamlar land için pasif olduğunu don't care söyler. about anything. Yani because, hiçbir şeyle of ilgilenmeyin. maybe, historical background, or it's a kind of development Der how bu the aslında Hadara, böyle the bir civilization tarihi, developed as, tarihten beri gelen bir algıdır bu. So it's cutting down and Dolayısıyla so daha sakin bir şekilde hareket etmeyi trying to say that ettiğini we görür need İslam to medeniyetine. try to Kendisi come back to the şunu concept of söyler. time and Bizler zaman understand kavramına in the geri shadow gelmemiz of lazım. Quran, and Ve he wrote Kur'an Quran, which is gölgesinde one of the most huge book, like important ne book anlama he wrote, geldiğini and anlamamız I'm gerekir trying ve to kendisinin çok önemli bir kitabı vardır the bununla modern time ilgili. from the Zaman Quranic kavramını perspective. Kur'an bakış açısıyla anlamaya Now, çalışır. he said, this is one of his important Şöyle der, approach to bu Islamic önemli civilization. He said yaklaşımlarından bir tanesi de that bu aynı zamanda.
every Muslim should, or like everyone also could be non-Muslim or outside of the Islamic civilization, should have a kind of voluntary work to do something for the sake of the Ummah or the public good. So, for example, I know German language. I can teach half an hour children every day, like 3.5 hours, for example, every week for the children. Now, what will happen is after 1 year, maybe in the beginning I will say like it's half an hour, it's not important, it's nothing. But after 1 year, I will recognize that my students, they can speak with me in this language. So they will understand. I will be, after 1 year, be able to understand the concept of time, how it's valued, how it's important. This half an hour every day, so that will improve my understanding for the concept of time. And that will lead to the kind of developing of the society, in the individual and collectively. And he used here the German example when Germany collapsed after the Second World War. The German government, I think in the West Germany, because Germany was they make a kind of law that everyone should volunteer for the sake of the state 2 hours. And then they start to build what we see that Germany from this law. It was like, I can, for example, even if I don't know language, I don't know to teach, I can clean the street, I can do some job for the sake of the people, so that will improve the status of the collective, and then that will lead the individual to understand the concept of time more deep. Okay. There is a lot of information, but there is one also thinker, his name Belange, who has the same approach like Malik al-Nadi, and then he said, I will quote him, the problem of civilization in Muslim world is not on the level of means and things, but a problem of direction of those means and things. It is also not a problem of institutions, but of men, and on how to enable him to undertake a dynamic and creative interaction with the time. So it's about time, how we understand the concept of time. Now, after writing this paper, I recognize that in the Muslim philosophy or Muslim political thought, there is really very clear lack in this study. So I believe we have to reconsider this concept of time, and that we trying maybe to organize also kind of more conferences like this, and trying to understand the Muslim concept of time. Of course, we have to see the Western concept of time and how they develop their concept of time, but also to have a kind of concept which is related to our tradition. Since Malik, for example, explained how different concepts, you cannot use it. For example, you cannot use the concept of thaqafa, which is culture, in the Arabic language like in the West, because in the West you have the Western culture, and then you have the Marxism culture. One is individual, one is collective. So when we ask ourselves what is the culture of Muslim, is it individual, collective? So we have here in a critical situation to answer this big question. So yes, I will not take more time. Thank you for the listening, and I hope if you have feedback, because I'm trying to improve this paper to publish later, so I will be happy to hear your feedback. Thank you very much, Fadi, for this presentation. Teşekkür ediyoruz 3 konuşmacıyla. Şimdi zamanımız var. Benim saatime göre 15 dakikamız var. Erken bitirirsek çünkü ikinci etapta zannederim hocalarımızın bazıları bilgisayardan sunum yapacaklar. Onun için belki masayı yeniden tanzim etmemiz gerekebilir. Soru soralım, öğrenmeye çalışalım. Ben öncelikle salonu tahmin edemedik, yani gürültü olmasın diye arkadaşlara müsaade etmedim arkadaki şeyi, ama epey bir kalabalık arkada oturuyor.
Onlardan özür diliyorum arkadaşlarımızdan. İnşallah bu arada bir şey çekeriz. If you have any questions, comments, please. İsminizi de söylerseniz. Ve bir dakika efendim. Elimizde şeyimiz var mı, mikrofonumuz? Yüksek sesle söylersem duyuluyor. Yok orada mikrofon var mı? I would like to have two questions for Professor David. One is that you talked about the gift from God, that memory, the greatest gift, is the ability to forget. The greatest gift from God to man. This is one question. And another one, the second question is this. You talked about helping humans let go of their nostalgia and utopian dreaming. I would like to learn if we do this as a Eğer bunu tradition, yapabilirsek, don't we also need to remove aynı ourselves zamanda from our rooms to space? kendimizi de boşluktan ya da bulunduğumuz yerden, mekandan Space or room? uzaklaştırmalı mıyız? Sorun bu. Thank you very much. Çok teşekkürler sorunuz için. Evet, unutabilmek. David abi, if you allow me. Yeah, if you allow me. Bana bir izin verirseniz, ben de araya girmek istiyorum. İnsan. Arapçada insan kelimesi vardır ve bunun kökünün, bu kelimenin kökünün iki anlamı var. Belki de cevabınızda size rehberlik ederken söylüyorum. Birisi unutabilmektir, unutabilirliktir. En önemli özelliklerinden biri bu, yani unuttuğu şeyi hatırlaması da gerekir mesela. Mesela Mevlana'nın şöyle bir sözü var, her şeyi unutun ama yalnızca tek bir şey unutmayın. Nereden geldiğinizi, aslında İkinci anlamı ise insanın yakınlık demek. Lütfen cevaplayın şimdi siz. In the English language, we have this word memory. İngilizce'de bellek kelimesi var. Greek, the muse of Yunanca'da münazami but we also have the word remember. Aynı zamanda hatırlamak And kelimesi we de often var. confuse it. We often Aslında think bunları that the birbirine word remember karıştırıyoruz. has to do with İngilizce'de memory. hatırlamak kelimesiyle hafıza ya da bellek arasında bir bağlantı var diye düşünüyoruz ama hayır, kökleri çok farklı. Efendim, mikrofon kullanmadığınız sürece çeviremeyiz. Yani hatırlamak aslında tekrardan toplumun bir parçası olmak, tekrardan toplumun bir üyesi olmak demek. Yine Konya'da çok önemli insanlar yaşamış biliyoruz. The Apostle Paul talks about Ve uses the metaphor of the body. şöyle bir And he metafor says that each of us are like a part of the body. Hepimiz vücudun bir And parçası we need to gibiyiz. become members of the Ve body again. hepimizin bu So, vücudun bir parçası olması I appreciate what you're saying about forgetfulness, but I would respond by saying that söylediklerinizi takdir ediyorum. forgetfulness may be, and to forget may be Unutabilmek ya da an unutmak important gift, and in some circumstances it may be the only option. çok önemli But what I bir am trying to hediyeyken get at here, and what I think my tradition has some real genius about, is that you can have sözüm olacak. the memories that are difficult and harsh and that are in danger of colonizing your mind and your heart, they can actually be healed. Aslında They can be transformed. değiştirebilirsiniz. And they then become part of your gift at understanding the struggles of others. So I would suggest that, while not dismissing the notion of forgetfulness, I would like to pull forward the notion that there is a way of remembering well. Many people, when they remember, I think of a good colleague of mine who was a wonderful sociologist and psychologist. And we did some work together on the Jewish ghetto in Vilnius. And he was Jewish from New York, from the textile district.
And his work has largely been around remembering or remembering well. And his argument is that often when we remember, we re-traumatize. We re-traumatize. That's not remembering well. Remembering well is healing that experience so that one actually can be present to the world in all of its spontaneity with freshness and not through the prism of that problem. Does that speak to it a little bit? And the second one you had was nostalgia and utopian dreaming, and does that mean you have to leave the world? Mekanla ilgili bir şey sormuştum size. Efendim mikrofon kullanılmadığı için çeviri yapılamıyor. Well, the notion of the presence of the Commonwealth of God is simply a sophisticated theological way of speaking about reality. And the problem that most of us human beings have is that we do not live in reality. We live in a world of our own making. We live out of our nostalgia and our utopian dreams. We aren't present in reality. So the spiritual disciplines of my tradition, which we can talk about afterwards if you like, are all about how to become free. Şu soruyu soruyoruz biz. That is how not to be colonized by your nostalgia and your utopian dreams. So you are capable of seeing what is in front of you for what it is, instead of seeing what is in front of you through the prism of your pain or your utopian dreams or your idealization. We can speak more about that. Mikrofon lütfen. Mikrofon lütfen. I'll speak with you more about it after. Sizinle bu konuyu daha sonra tartışmak isterseniz. Thank you very much. Sorumuz var mı başka? Arkadaşlarımızdan, 3 konuşmacımızdan soru değil sadece, görüşlerinizi söyleyebilirsiniz. Efendim buyurun, isminizle mikrofon geliyor. If you state your name also, isminizi söyleyin. Voice referee. And I'd like to thank all three speakers for wonderful presentations. My question is directed to Professor Wan. Professor, it was absolutely wonderful. This morning some speakers spoke about azaliya, timelessness, and then time coming into play after, God alone as timeless, and then with creation we have time. In a sense, and correct me if I'm wrong, but your presentation is almost saying that in a way the Prophet Muhammad occupies almost a space between timelessness and time. Of course located in time, but at the apex of that time, and setting in a sense the standard for that particular time. Am I right to think that, and if so, would you elaborate on that, please? Hazreti Muhammed'in zamanla zamansızlık arasında bir yerde olduğunu anlamıştım çünkü sunumunuzdan. Thank you, wife. Of course, the Prophet and all creatures, he was created in time. But he is timeless in the sense that he transcends historical dimension. He was the first creature ever created. He operated in history for 63 years, but he transcended historical period. Even in the year after, also he continues to serve his community with regard to seeking shafa'at on our behalf, answering our salam also. And with regard to generational gap, he offers us that possibility that man or woman, children, adolescents, do not refer to their own age group, their own gender, but refer to him as a model of their own development and personality. So that is the sense that we mean when we say he is timeless. He is not timeless in the sense that he is God, certainly not. He is a creature, he is created. But he transcends his own historical space and time. What Professor Nasser called
he is Profesör Nasser şöyle bir an şey internal holding in söylemiş. the world of time. Aslında sonsuz bir arayış ya da sonsuz bir Sorunuz ortaya var mı? çıkış var burada. Okay, I would like to thank all the speakers and professors for Konuşmacılara their çok teşekkür contribution, etmek and istiyorum. Çok değerli again, katkılarda please bulundular. kindly Bir kere daha email your hatırlatmak istiyorum. the final version of paper by time, 15th of November, so that we will prepare for publication. And I will 5 Kasım'a kadar lütfen bize gönderin. present to you your Kütüphanede daha certificates sonra and yayınlanacaklar. for Şimdi size your sertifikalarınızı vereceğim. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkürler. Ondan sonra Hülya da Hanım ikinci aramızda mı? oturumumuza bekliyoruz. Tamam. Onu çağıralım Ahmet Bey. Şuraya başlayalım siz. Okay, maybe just for 5 minutes relaxation. Şöyle bir 5-10 dakika ara verelim. 5-10 dakika sonra yine diğer oturuma geçelim. Ama lütfen gitmeyin. 3:15'te başlayalım. 3:15 sharp you will be back.